Yapay zeka kullanımıyla ilgili bir çalışma sizlerle paylaşacağım. Eğer zaman size uymuyorsa sizin zamana uymanız kaçınılmazdır diyez. İnsan zekası bunları hepsini aklında tutması mümkün değil. Gelin size BIST 100 hisse senetlerinin ekranını oluşturalım. Filtreleme yapma özelliği var desem ya da burada aşırı değerli şirketleri ekranımdan çıkar, benden uzak dursun. Investing Pro'nun %70 indirimli linkini ve kupon kodunuzu paylaşacağım. Efendim herkese merhabalar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Bu hafta sonu videosunda yapay zeka kullanımıyla ilgili bir çalışma sizlerle paylaşacağım. Öncelikle yapay zeka konusunda en basit şekilde belirli görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgileri kullanan sistemler olarak tanımlıyoruz. Günümüzde finansal algoritmalar alım-satım işlemlerini trend analizleri üzerine kurguladığı için bireysel aktif portföy yöneticilerine göre daha iyi performans sergilemektedir. Yüzlerce hisse senedi arasında seçim ve portföy çeşitlendirmesi yapmak günümüzde çok zor. Bu çeşitlendirmeyi doğru zamanlarda alım-satım kararlarıyla desteklemek, performanslarını takip etmek ve daha iyi getiriler sağlamak finansal teknolojiler alanının önemli konularından biri olmuştur. Peki ülkemizde yapay zeka konusunda ne kadar ilerlemiş durumdayız? Maalesef çok geride kalmış durumdayız. Piyasaları hiç durmadan takip eden, tüm verileri toplayan ve yapay zeka giriş katmanı ile insanların hizmetine sunan bir sistemden bahsedeceğim. Yani yapay zeka modellemesi ile portföy oluşturma, alım-satım stratejisi oluşturma. Burada doğru karar verme konusunda bize yardımcı olacak bir algoritmadan bahsediyorum aslında. Evet değerli arkadaşlar, eğer zaman size uymuyorsa sizin zamana uymanız kaçınılmazdır diyerek sunumumuza devam edelim. Aslında yapay zeka modellemesi seçim yapmak konusunda bize topladığı, biriktirdiği verileri kullanarak yol göstermek konusunda yardımcı bir araç olarak finansal piyasalarda kullanılabilir mi konusuna değinmek istiyorum bu videoda. Yüzlerce hisse senedi içerisinde bir alım stratejisi oluştururken neden bize bu yapay zeka modellemesi destek vermesi diye bir soru soruyorum. Değerli arkadaşlar, görmekte olduğunuz bir liste, bir portföy ya da takip ettiğimiz bir ekran. Burada işte hisse senetlerinin genel adı, işte genel durumu, nakit akışı, büyüme etkisi, kar etkisi, bir sürü veriden bahsedebiliriz. İnsan zekası bunları hepsini aklında tutması mümkün değil. İşte tam da bu noktada biz yapay zeka modellemesiyle doğru karar verme noktasında bir çaba içerisine girmemiz artık kaçınılmaz olmuştur. Bir hisse senedine yatırım yapmak istiyorum. İşte fiyatını, aktif fiyatını, ortalama adil değerini veyahut da analist hedefleriyle ilgili size veri akışı sağlasın, mali durumuyla ilgili size bilgi versin, performansıyla ilgili bir fikir versin ya da bilançosunun ne durumda olduğunu, net karındaki büyümenin ne olduğunu gibi birçok veriyi size anında sunabilsin. İşte efendim benim birçok sepet hissem var. Ben hangisini alsam, hangisi konusunda karar versem, risk durumu nedir ya da getirileri nelerdir, verimlilik konusunda şirketlerin genel durumunu hepsini tek bir izleme sayfasında görmek, öngörülerini izlemek, sağlık durumları hakkında, şirketin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmak. Tabii ki herkes farklı bir yöntemde kullanacaktır ama biz bir strateji oluşturacaksak eğer burada risk, getiri, verimlilik, öngörüler, sağlık durumu gibi birçok konu var. Aslında biz burada neye konsantre olacağız? Bu raporlamaları sizler de yapacaksınız muhtemelen. Tarihsel verileri, işte haber akışları ya da bilanço kalemleri, nakit akış tablosu, karşılaştırma veya kıyaslama özelliği, bu konularda yapılan bir ara modelleme diyelim. Yani karar verme noktasında sizlere bu konuda yardımcı olacak bir ara modelleme ve bu yapay zeka destekli ara modelleme. Şirketin temettü verimi nedir? Ödeme geçmişinde ne kadar temettü ödemiştir? Ya da grafiksel görüntüsü nedir?
temettü geçmiş detayları nedir tarihsel bazda? Bütün bu verileri aslında çok basit bir şekilde sizlerin hizmetine sunacak bir yapay zeka modellemesi. Ama ben işin burasında değilim. Gerçek anlamda biz bu yapay zeka modellemesiyle yüzlerce şirket arasında doğru şirketleri ekranımıza nasıl taşıyabiliriz? Bu videoda aslında oraya değinmek istiyorum. İşte karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Koz altının piyasa değeri, işte temettü verimi ya da bir yıllık toplam getirisi gibi bir sürü karşılaştırma yapabilirsiniz. Ama bizim için önemli olan ekran burası olacaktır. Yani şöyle bir şey düşünün. Gelin size biz 100 hisse senetlerinin ekranını oluşturalım. Bu ekran izleme listenizde hazır bir şekilde olsun ve siz güncel fiyatını, eğer teknik analizle destekleyecekseniz, örnek verecek olursak Aselsan için 90 lira hedef vermişiz. Bu hedefe kalan marşı, adil değerini, kime göre? Investing Pro'ya göre adil değerini ya da analistçilere göre adil değerini ya da genel yorumu hakkındaki parametrelerini bu şekilde görebilmeniz ve eğer siz burada filtreleme yapma özelliği var desem, yani ben buradaki 100 tane şirketin içerisinde adil değer etiketinde filtreleme yapmak istiyorum. Az değerli olan şirketleri getir. Ya da analist hedeflerine göre az değerli şirketleri getir. Ya da burada aşırı değerli şirketleri ekranımdan çıkar, benden uzak dursun diyorsanız bu stratejiyi kurma üzerine bir video oluşturacağız. Sistemi birlikte kuracağız. Nasıl oluşturacağız? Bunu canlı canlı sizlere anlatacağım. Şimdi geldik Investing Pro yapay zeka destekli strateji oluşturma konusunun birinci adımına. Öncelikle bir ekranınız var. Artık burada Investing Pro üyeliğinizi aldınız ve Borsa.com'un %70 indiriminden faydalandınız. Burada Investing Pro 1 yıllık paket de alabilirsiniz. 2 yıllık paket de alabilirsiniz. Bunun için videonun açıklamalar kısmına zaten gerekli indirim linkini ve kupon numarasını bırakacağım. Şimdi öncelikle birinci adıma geçelim. Birinci adımda ekranınız geldi. İşte burada bakınız bir portföy bölümü var. Buradan ben mesela bir liste oluşturmuşum. Benim bu oluşturduğum liste endeks 100 hisse senetlerinin hepsi var ama bankalar yok. Yani siz isterseniz buraya bankaları da dahil edebilirsiniz. Alfabetik sıraya göre bu şirketler sıralanacaktır. Ve bu şirketlerle ilgili sizlere güncel fiyatı, hedef fiyatı, adil değer Investing Pro yani yapay zeka modellemesindeki adil değer sütunu, adil değer etiketi Investing Pro işte metin olarak ne demiş? Aşırı değerli demiş Adel için. Ya da Agrot için aşırı değerli demiş. Burada hisse seçimi yaparken yatırımcının uzak durması gereken bir uyarı var aslında. Bu uyarıda algoritma ne diyor? Dikkat et, bu listeyi tercih ediyorsun ama aşırı değerli. Peki bunun gerekçeleri ne? Sebepleri ne? Detaylarına gidip inceleyebilirsiniz ama insan zekasının aklında tutamadığı verileri bu algoritma hafızasında tuttuğu için bizi uyarma niteliğinde bir çaba içerisinde olduğunu unutmayalım. Şimdi burada peki biz nasıl destek alacağız? Mesela ben burada aşırı değerli şirketleri istemiyorum. Burada metin kısmına az diye bir filtreleme yapmak istesem bakın diğerlerinin hepsini kenara attı. Yani az değerli olanlar geldi. İşte 100 tane şirket içerisinde az değerli olan şirketleri bana sıraladı. Burada ben adil değer etiketinin Investing Pro tarafından değil de analistçilere güveniyorum. Analistçilerin raporları da bana göre uygundur. Analist değeri etiketi kısmına ben ucuz yazdığımda bakalım böyle bir filtreleme geliyor mu? Evet, geliyor. Mesela Akfen yenilenebilir enerjiye analistçiler ucuz derken adil değer etiketi Investing Pro aşırı değerli diyor. Şimdi peki ikisi için yani iki taraf için de bir filtreleme yapabilir miyiz? Evet. Bakın Investing Pro algoritması yapay zeka için
az değerli olan, analiz etiketinde ucuz olan şirketleri getirdi bana. İşte Alarko, Alfas, Doğas, Mavi, Turkcell gibi. Burada ben bu şirketleri tercih ederken aslında benim ekranıma göre ben burada seçimimi neye göre yapacağım? Bu şirketlere göre yapacağım. Tamam. Peki ben burada mesela karar verdiğim iki parametreye göre ucuz olan ve alım yapacağım şirket kategorisine sığan şirketi seçtim. Ben genel yorum kısmında burada bir filtreleme daha yapmak istiyorum. Yani adil değerde olsun. Adil değerde olsun. Bakın buraya eğer adil yaparsanız adil değerde olan, yani şu anda gerçek fiyatına yakın olan, biz 100 hisse senetleri içerisinde 100 tane şirket içerisinde 3 tane şirket kaldı. Ben burayı adil değil de mesela sağa doğru gittiğimde temettü büyüme oranı da olsun, şu parametreler arasında olsun ya da göreceli güç endeksi 14 gün büyüktür 50, küçüktür 50 gibi filtrelemeler yapıldığını da unutmayın. Burayı da yapabiliyoruz. Temettü verimi şundan büyük olsun, şundan küçük olsun tarzında filtrelemelerde yapabildiğinizi unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada artık bunları yaptıktan sonra gelelim biz bu kurguyu nasıl yapacağız? Öncelikle burada sizin ekranınıza bir yeni takip listesi oluşturacağız. Birinci adım size böyle bir ekran gelecek. Ben burada standart bir takip listesi oluşturmak istiyorum. Burayı isterseniz ABD borsalarını takip ediyorsanız ABD borsaları için ayrı bir liste. Türkiye Borsa İstanbul için seçiyorsanız da Borsa İstanbul için seç diyorsunuz. İzleme listemdeki adını işte BIST olarak girdim, oluşturdum değerli arkadaşlar. Artık dikkat ederseniz benim yeni bir takip listem oluştu. Bakın artık yapay zeka modellemesi bize ne dedi? Bütün menüler hazır. Ne eksik? Şirket ilave etmeniz gerekiyor. Bunun için değerli arkadaşlar burada artı butonuna bir defa tıklıyorsunuz ve BIST 100 hisse senetlerini sıralı olarak buraya yapabilirsiniz. İşte şirket ismi ben mesela Türk Hava Yolları yazdığımda bir defa tıklıyorum. Türk Hava Yolları geldi. Devam ediyorum. Aselsan yazdım. Aselsan geldi. İşte Koç Holding yazdım. Koç Holding'i de attık. Burada 100 tane şirketi yazdıktan sonra değişiklikleri kaydet diyorsunuz. Burada değişiklikleri kaydet dedikten sonra artık listelemiş olduğunuz bütün şirketlerin liste halini 100 adet şirket olarak göreceksiniz. İşte ben buraya BIST 30 yapmak istiyorum. O zaman 30 tane şirket göreceksiniz. Burada dizi kısmına değerli arkadaşlar 100, 50, 30, 10 şeklinde sıralayabilirsiniz. Ya da portföyünüzü direkt yakından izlemek istiyorsunuzdur. İşte elimde 3 tane hisse var. 3 tane hisse ekranında bu şekilde hazır durumda. Şimdi burada peki yukarıda bir artı butonumuz var. Burası ne işe yarıyor? Sevgili arkadaşlar buraya tıkladığınızda sizin sağ üst köşede görmekte olduğunuz bu menüleri özelleştirebiliyorsunuz. Bunu da işte risk tarafı, getiriler tarafı, verimlilik, öngörülebilir, sağlık durumu vesaire. Burada dikkat ederseniz menülerde bir sürü parametre var. Büyüme verimsi, verimlilik, finansallar gibi brüt alacaklar, duran varlıklar hepsini isterseniz seçebilirsiniz. Ama kullanabildiklerinizi seçmenizi tavsiye ederim. Sağ tarafa doğru gittiğinizde ise buraya seçtiğiniz menünün geldiğini göreceksiniz. İşte temettü oranını, FK'sını, piyasa değerini, FAVÖK değerini istediğiniz hepsini atabilme özelliğiniz var sevgili arkadaşlar. Şimdi burada mesela temel tarafta biz bunu yaptık. Dedik ki ben Türk Hava Yolları'nı seçtim. Türk Hava Yolları ile ilgili işte bakıldığında fiyatının 285 lira olduğunu görüyoruz. Burada ortalama olarak adil değerinin %26.8 yukarı gitme potansiyeli olduğunu söylüyor. Kim söylüyor bunu? Bu gördüğünüz satır yapay zeka modellemesinin fiyatlamasıdır. Analist hedefleriyle ilgili 427 lira gibi bir hedef vermiş 13 tane analist var.
şirketin fiyat geçmişiyle ilgili grafiğini ya da temel anlamda finansal verilerini, bilançosundaki genel gelir tablosu, bütün verilere buradan nakit akış tablosu gibi haber akışlarının hepsine ulaşabileceksiniz. Bir konuya daha değinip videomu bitirmek istiyorum. Diyelim ki benim takip listesinden burada ben Koç Holding için bir hedef belirlemek istiyorum değerli arkadaşlar. Bakınız mesela ben burada Türk Hava Yolları için 340 lira hedef belirlemişim. Aselsan için 90 lira hedef belirlemişim. Eğer teknik analiz çalışmanızı yaptınız, ayarla butonuna baktığınızda siz burada bir hedef fiyatı belirleyip kaydettiğinizde burayı da ekranınızda hedef olarak takip edebileceksiniz. Yani sürekli ben gideyim bunun formasyon varış hedefi neresiydi sürekli kontrol edeyim değil. Sizin hedef fiyatınıza işte Aselsan için %29, Türk Hava Yolları için %19'luk bir marj olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben burada tabii BIST 100 için bir çalışma yapmıştım. Bu çalışmayı sizler de yaptıktan sonra diğer ayarlama konusunu halledeceğinizi düşünüyorum. Eğer yine bir sorunla karşılaşmanız durumunda bana zaten ulaşabilirsiniz. Mümkün mertebe yorumlar kısmını da okumaya çalışacağım. Bugünkü çalışmamızı, bugünkü videomuzu da buradan bitirelim. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkta ve afiyetle kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, videonun alt kısmında, yorumlar kısmına Investing Pro'nun %70 indirimli linkini ve kupon kodunuzu paylaşacağım. Investing Pro ile ilgili, Investing Pro bu konuda sizin alacağınız yıllık veya 2 yıllık paketlerle ilgili bana herhangi bir ödeme yapmayacak. Bunu baştan söyleyeyim. Sadece sağ olsunlar bize 2 yıllık paket hediye ettiler. Onun dışında benim herhangi bir şeyim olmayacak. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Görüşmek dileğiyle efendim.